Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video çekimimizde de sizinle bu birbirine geçmiş baklava örneğini çalışacağız. Örneğimiz sağa ve sola yatan baklavalar şeklinde yapılıyor. Baklavanın biri biterken diğeri başlıyor. Daha doğrusu biri bitmeden diğeri başlıyor aralardan. Örneğimiz 12 ilmekten oluşuyor. 6 tane çubuk var. 6 çubuk 12 ilmek. Her bir baklavamız 12'şer ilmekten oluşuyor. Eğer ben bunu orta kalınlıktaki bir iple 4,5 numaralı şişle ördüm. Siz daha ince, mesela merserizelerde de çok güzel oluyor bir örnek. Eğer daha ince bir şişle yapacaksanız baklavaları mesela 9 çubuğa çıkarabilirsiniz. O zaman da 18 ilmek. Yani 18 ve katları olarak artı 2 ilmek kenar ilmeklerini hesaplayarak örneğinizi kuracaksınız. Benim bugün size göstereceğim 6 çubuklu yani 12 ilmekten oluşan baklava. 12 ve katları artı ikişer ilmekte kenar ilmeğim olmak üzere modelimi kurdum. Şimdi size bunun yapımını göstereceğim. Fakat göstermeden bir örnek üzerinde anlatmak istiyorum. Şimdi 6 tane sağa yatan çubuklarımız var. Bu 6 tane çubuğumuz son bir tanesi biterken sağa doğru sola doğru yatan bir çubukla başlıyoruz. Diğer sırada ikinci çubuğumuzu yapıyoruz. Buradan da iki çubuğumuz eksilmiş oluyor. Aralardan sağa doğru sola doğru yatanlar başlarken sağa doğru yatan çubuklarımız bitiyor. Yani biri tam bittiği zaman diğer baklavamızın ortası bitmiş oluyor. Yani şöyle bakın. Tam bir baklavamız bittiği anda diğer baklavamızın yarısına gelmiş oluyoruz. Örneğimiz bu şekilde. Biraz anlatması uzun. O yüzden terslerde hızlı çekimi yapacağım. Örneğimiz kaydırmalar sadece ön yüzde oluyor. Arka tarafı ters tarafı olduğu gibi ters olarak örüp geliyoruz. Hiçbir işlem yok. Şimdi bunun için şişime 12 ve katları olmak üzere birer tane de kenar ilmeğim, 2 tane de ilave ettim. 38 ilmek attım. Şimdi bunun yapımını başlayalım. Ben lastiğimi ördüm. Burayı istediğinizi yapabilirsiniz. Bir ters bir düz farklı lastik olarak daha önceki videolarımda gösterdim bu lastiğin yapımını. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Sağa doğru bu sırayı komple sağa doğru yatırma işlemini yapacağız. Bunun için kenar ilmeğimi aldım. Şu iki ilmeği birlikte giriyorum. Örüyorum. Şişten çıkarmadan ilk ilmeğimi örüyorum. Şu iki ilmeğe girdim. Ördüm. Şişten çıkarmadan ilk ilmeği örüyorum. İki ilmeği birden girdim. Ördüm. Çıkarmadan ilk ilmeği örüyorum. Yani önce ikisini beraber örüyorum. Sonra öndeki ilmeği. Bu sıranın hepsini sağa doğru yatırarak öreceğiz. Ördüm. İlk ilmeği örüyorum. İkisine birden girdim. Sonra ilk ilmeği örüyorum. Önce ikisini örüyorum. Sonra ilk ilmeği. İkisini ördüm. Sonra ilk ilmeği. İkisini bir alıyorum. Sonra öndeki ilmeği örüyorum. İkisini bir aldım. Şişten çıkarmadan ilk ilmeği örüyorum.
İkisini bir ördüm. Sonra öndeki ilmeği. Bu da kenar ilmeği. Arka taraflara ip ters olarak örgü boyunca ip ters örülüyor. Hiçbir şey yapılmıyor. Örnek sadece ön tarafta yapılıyor. Evet, şimdi ön yüzdeyiz. Bütün ilmeklerimiz şöyle sağa doğru bir kaydı. 6 6 6 olarak ilmeklerimiz, baklavalarımız. Şimdi bu 6 tane sağa doğru kayan baklavamızı 5'e indireceğiz. Arada bir tane sola doğru kaydırma yapacağız. Yeni baklavanın ilk sırası çıkmış olacak. Onun için ilk kenar ilmeğimi aldım. Burada bir tane örüyorum düz olarak. Tekrar şu kaydırdığımız ilmeğe geliyoruz. Yine aynı şekilde ikisine bir giriyorum. Örüyorum. Sonra ilk ilmeği. Bundan 5 tane yapacağız. Girdim. Öndekini örüyorum. Üç. Bu da dördüncü. Beşinci. 6 tanenin 5 tanesini yaptım. Bir tanesini sola doğru kaydıracağım. Şimdi burada sola kayan baklavamızın ilk ayağını yapmış olacağım. Onun için sola kayması için sağa kayarken önden ördük. Bu sefer arkadan ikinci ilmeği örüyorum. Çıkarmadan ikisini birden. Bir tane sola doğru kayan örnek yaptım. Şimdi tekrar 5 tane sağa kaydırma. 1, ikisini bir aldım. Sonra ilk ilmeği ördüm. 2, bu 3, 4, bu da 5. Şimdi bir tane sola doğru kayan çubuk yapacağım. Onun için bakın. Şu iki ilmeğin önce arkasındakini örüyorum. Sonra ikisini birden öreceğim. Arkadaki ilmeği ördüm. Şişten çıkarmadan şu ikisini birlikte örüyorum. Şimdi tekrar 5 tane sağa kaydırma. Önce ikisini, sonra öndekini. Şimdi şurada bir tane düz, başlarken de bir tane düz yapmıştık. Bu da kenar ilmeği. Şimdi ön yüzdeyiz arkadaşlar. Bir sıra önce 5 tane sağa doğru kaydırmıştık. Bu sefer 4 tane kaydıracağız. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın bir sıra önce bir tane örmüştük. Bu sefer kaydırmamız denk geldiği için şu ikisini birlikte alıyorum. Sonra öndekini örüyorum. 4 tane yapacağız. İkisini bir aldım. Sonra öndekini. İkisini bir aldım. Sonra öndekini. 1, 2, 3, 4.
Sağa kaydırmalarımız 4'e indi. Sola kaydırmalarımız bu sefer 2'ye çıkacak. Onun için bakın önce arkadakini örüyorum. Şişten çıkarmadan ikisini bir örüyorum. 1. Tekrar arkadakini örüyorum önce, sonra ikisini birden. Bakın. Şimdi bir önceki sıradaki yaptığımız sağ kaydırma şununla birleşti. Buradan yeni örnek çıktı. Bu arada 5 tane sağa kaydırma yapıyoruz. 4 tane sağa kaydırma yapıyoruz. 2 3 Bu 4. Şimdi 2 tane sola kaydırma. Önce arkadakini, sonra ikisini beraber. Önce arkadakini, sonra ikisini beraber. İki tane sola kaydırma yaptım. Tekrar sağa kaydırma 4 tane. Bu 6 baklava biterken yani 5 oluyor. Ortadaki 1 oluyor. 4 oluyor. Ortadaki 2 oluyor. Böyle böyle sağa kaydırmalarımızı bitireceğiz. 1, 2, 3, 4. Tekrar kenarda 2 tane sola kaydırmamız var. 1. Sola kaydırmalarda önce arkadakini Önce arkadakini örüyorum. Sonra ikisini beraber. Ve kenar ilmeği. Evet, şimdi ön yüzdeyiz. Bir sıra önce 4 tane yapmıştık. Şimdi 3 tane yapacağız. Bakın kaydırmamız bu. Şu kaydırmanın yanında ilmek olmadığı için bunu tek başına örüyorum. Bir ilmek ördüm. Şimdi 3 tane sağa kaydırma. İkisini bir aldım, sonra öndekini. İkisini bir aldım, sonra öndekini. İkisini bir aldım, sonra öndekini. 1 2 3 tane. Bakın şu son çubuğun dibinden hep yeni kaydırma başlıyor. Bakın şu son çubuk. Bunun dibinden sola doğru kaydırmalarımız başlıyor. Sola doğru kaydırmada da arkadakini önce örüyoruz. Sonra ikisini beraber. Bir önceki sıradaki yapmıştık. Şimdi 3 tane. 3 sağ 3 sola oldu. Bakın son yapacağımız yer zaten şu ilk baklavanın son çubuğuyla yeni başlayanı. Şu arada bir deliğimiz var zaten. Orada son yapacağımızı anlayabiliyoruz. İkinciyi ördüm. Sonra ikisini beraber. 3 tane sola doğru kaydırmamızı yaptık. 3 tane sağa doğru. Sağa doğru kaydırırken önce ikisini örüyoruz. Sola doğru kaydırırken önce bir ilmek örüyoruz ön taraftan. 3
Şimdi sola kaydırmamız. Önce arkadakini, sonra ikisini beraber. Önce arkadakini, ikisini beraber. 2. Bu da üçüncü kaydırmamız. Şimdi sağa doğru 3 tane. 3. Zaten kenarlarda otomatik olarak yarım örnek olarak kendiliğinden çıkıyor. Sola doğru kaydırmamız. Kenar ilmeği. Evet, ön sıraya geldik. Şimdi bakın, sola kayanlar 3 oldu, sağa kayanlar 3 oldu. Şimdi 3 oldu. Şimdi burada otomatikman bir tane sola kaydırma yapacağız. Bir tane sola kaydırma yaptım. Sağ kaydırmalarımız 2'ye iniyor. İkiye indi. Sola kaydırdıklarımız 4 olacak. Biraz karışık gibi duruyor ama yaptıkça aslında kaydırmaları şaşırmazsanız çok kolay yapılıyor. Biraz uğraştırıyor sadece. Özellikle sola kaydırmalar. Bir, iki, üç. Şu da dördüncümüz. İki tane sağ. Bakın, zaten son çubuğun yanından ilk sola kayan çubuklarımız çıkıyor. Bu 2 olunca bu 4 oluyor. Bu 1 olunca burası 5 olacak. En son 6. da hepsini sola doğru yatıracağız. Şimdi 4 tane sola doğru. Dört tane. 3. Bu da dördüncümüz. 4. Şimdi 2 tane sağ. Şimdi hepsini sola, geri kalan ilmeklerimi
Evet. Şimdi 2 tane sağa doğru yatan ilmeğimiz var. 4 tane sola doğru yatan ilmeğimiz var. Şimdi bu 2 tane 1'e inecek. Sola yatanlar 5'e çıkacak. Kenar ilmeğimi aldım. Bakın sağa yatan şu ilmeği. Bir tane yapacağız. Bir tane düz ördüm. Bir tane sola yatan yaptım. Şimdi sağa doğru bir yapacağım. Şuradaki baklavamız biterken yan tarafta yeniden baklava yarımşar örnek çıkıyor kenarlarda. Şimdi 4 tane sola yatan vardı, 5 yapacağız. Bu sıra 5 tane olacak. Önce arkadakini, sonra ikisini bir. 1 2 3 4. Zaten 5. şunu kesiştiği yer belli ediyor kendini. Bu da 5. Evet, biraz sıkı örmüşüm galiba. Şimdi sağa yatan sadece bir tane kaldı. Bir yapıyorum. 5 tane sola doğru yatan. Üç oldu. 2 3 4. Evet, 5. kesiştiği yere geldik. Bu da 5. Evet, biraz daha gevşek görebilirsiniz. 5. Bir tane sağa doğru. Artık bu baklavamızdaki son kaydırmayı yaptık. Evet. Şimdi 5 tane sola doğru kaydırmamız, sağa doğru kaydırmamız tek ilmek kaldı. Bu sırada bunu da sola doğru yatıracağız. Bütün ilmeklerimiz sola doğru yatmış olacak. Yani artık sağa yatan baklavamızı bitiriyoruz. Bütün ilmeklerimizi aynı yapıyoruz. Hepsini sola doğru.
Yani bütün ilmeklerimizi önce ikinciyi, sonra ikisini beraber. Önce ikinciyi, sonra ikisini beraber. Böylelikle diğer bir sağa yatan baklavamız bitti. Şimdi sola yatan baklavamızın ortasına gelmiş oluyoruz. Biraz karışık gibi görünüyor örnek ama aslında sayarak gidince zor olmuyor. Yani bir tane sağa yatış yaparken 5 tane sola. 3 tane sağa yaparken 3 tane sola. En sonunda da bütün ilmekler ya sağa ya sola hepsi yatmış oluyor. Evet. Bakın alttaki baklavamız bitti. Diğer baklavamızın tam yarısına geldik. Evet, şimdi bütün ilmeklerimiz sola doğru yatmış vaziyette. Şimdi sola yatanları 5'e indireceğiz. Sağa yatan bir ilmek yapacağız. Bakın. Şu sola yatan ilmeklerimiz. Şimdi şu aradan bir tane sağa doğru yatan örnek yapacağız. Bakın şunun dibinden çıktı. Bu sefer de şu son çubuğun dibindeki ilmeği sağa doğru yatıracağız. Bir tane ördüm. Bakın şu çubuğun, son çubuğun dibindekini sağa doğru. Önce ikisini bir aldım. Sonra öndeki ilmeği yaptım. Şimdi 5 tane sola yatış. 1 2 3 4 5. Şimdi bir tane sağa doğru yatış yapacağız. Bakın şu altıncının son çubuğu. Hemen onun dibinden. Önce ikisine bir, sağa yatışlarda önce ikisine bir, sonra öndekini. Sola yatışlarda önce arkadakini, sonra ikisini birden.
Evet. Bakın. Bu 5 tane yaptık. Bir dahaki sıra 4 yaparken sağa yatışlar 2 tane olacak. Sola 3 tane iken sağa da 3 tane olacak. Bakın şuradan göstereyim arkadaşlar. Şimdi tam şu örneğin ortasındayız. Yeniden sağa doğru birer tane ilmek yapmaya başladık. Bu ortaya çıkarken sağ yatışlar ortaya çıkarken sola yatışlarımız bitiyor. Örneğimiz hep bu şekilde devam ediyor. Kolay gelsin arkadaşlar.